Merhabalar, Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere öyle bir ekler tarifi vereceğim ki hem görselliğiyle hem de lezzetiyle pastaneden aldığınız eklerin birebir aynısı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Önce kremasını yapmakla başlıyoruz. Bir karıştırma kabına 2 tane yumurta sarısını alıyoruz. Ayırdığınız yumurta beyazlarını kesinlikle atmayın. Onun yarısını, yani bir yumurta beyazını da hamurda kullanacağız. Altı yemek kaşığı, yani bir su bardağından 2 parmak eksik şeker ilave ediyoruz. 1 paket şekerli vanilini de karışımımıza ekliyoruz. Şimdi bu üçünü biraz çırpalım. İçerisine 50 gram kadar tereyağı ekliyoruz. Su bardağı ölçümü 200 ml. İlkten 1 bardak sütü ekliyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra 2 bardak daha süt ekleyeceğiz. Yani toplamda 600 ml süt eklemiş olacağız. Son olarak 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı unu eleyerek ekliyoruz. Karışımımızı bir tencereye aktarıp ocağa gönderiyoruz. Altını açıyoruz. Göz göz olup kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Pastacı kremamız hazır. Bir köşede üzeri kabuk bağlamasın diye ara ara karıştırarak soğutuyoruz. Şimdi ekler hamurunun tarifine geçelim. Bir tencereye 100 gram tereyağı alıyoruz. Tencerenin altını, yani ocağımızı yakıp kısık ateşte yağımızı eritiyoruz. Dikkat edin yanmasın arkadaşlar ya. Yağımız tamamen eriyince 1 su bardağı suyu üzerine ilave ediyoruz. Kaynar olmasına gerek yok. Tereyağı ve su karışımı da kaynayınca içerisine 1 su bardağı un ekleyip helva yapar gibi karıştırıyoruz. Bir fiske tuz, yarım çay kaşığı kadar da şeker ilave ettikten sonra şöyle tekrardan bir karıştırıp ocaktan alacağız. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir kanal olduğum için destekleriniz benim için çok önemli. Videolarımın devamlılığı için bana destek olmanızı bekliyorum. Evet, hamurumuzda bu pürüzsüzlüğü elde ettiğimizde artık ocağın altını kapatıp onu soğutabiliriz. Ben soğuması için başka bir tabağa alacağım arkadaşlar. Soğuduğunda da yumurtalarını ekleyeceğiz.
Hamur soğusun diye şöyle bir aldığımız tabağın içinde de karıştıralım. Ara ara karıştırıp soğuttuğumuz kremamızın da artık soğuduğuna göre üzerine streç film kaplayıp kabuk tutmasını engelleyebiliriz. Streç film direkt olarak kremayla temas ederse %100 olarak kabuk tutmasını engellemiş olursunuz. Hamurum artık soğuduğuna göre yumurtalarını ekleyebilirim. Buranın püf noktası arkadaşlar, yumurtaları tek tek ekleyip 5 dakika boyunca karıştırmanız. Yani şunu demek istiyorum. Tek tek eklediğimiz yumurtaların her biri hamurla güzelce karışmadan bir diğerini eklemiyoruz arkadaşlar. Bu bunun püf noktasıdır. Ne ile çırparsanız çırpın. İster çırpıcıyla ister tahta kaşıkla, ne olursa olsun. Burada önemli olan yumurtaların hamura iyice karışması. Kremayı yaparken ayırdığımız yumurta beyazlarının yarısını da hamura ekleyip karıştırıyoruz. Hamurumuz tamamdır. Bir sıkma torbasına veya bir fırın poşetine veya sağlam bir patlamayacak bir torbaya bu şekilde hamurumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Ucunu da bir parmak girecek şekilde kesiyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi bir parmak boyutunda kesiyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye de yine bir parmak uzunluğunda uzun şeritler sıkıyoruz arkadaşlar. Burada kalınlığını ve uzunluğunu çok ince değilse parmaklarınız işaret parmağınızı baz alarak ayarlayabilirsiniz. Bu ölçüden toplam 35 adet ekler çıkıyor arkadaşlar. Fırınımızı 150 derecede alt üst ayar olacak şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Fırına vermeden önce şöyle parmağımızı ıslatıp şu kenar uç kısımlarını, çok sivri olan kısımlarını düzeltelim. Fırına veriyoruz. Fırında pişme süremiz 150 derecede alt üst ayar olacak şekilde tam 50 dakika. Pişer pişmez fırından kesinlikle çıkartmıyoruz. Araya bir havlu sıkıştırıp 10-15 dakika fırında bekletiyoruz. Hemen çıkarırsak sönebilir arkadaşlar. Şöyle bir tanesini fırından çıkarıp kontrol edelim. Hem içi pişmiş mi hem de bakalım sönüyor mu diye. Şimdi içlerini açıp krema dolduracağız. Gördüğünüz gibi bir bıçak yardımıyla sandviç ekmeğinin arasını açar gibi hepsini tek tek içlerini açıyoruz. Kremayı bir sıkma torbasına doldurup bu şekilde sıkarsanız işiniz çok kolaylaşacaktır arkadaşlar. Ama böyle bir imkanınız yoksa bir kaşık bir bıçak yardımıyla da sürebilirsiniz. Bu ekleri eğer denediyseniz kime yaparsanız yapın, kime yedirirseniz yedirin. Kesinlikle dışarıdan hazır aldığınızı zannedebilirler önce. Çünkü bu dışarıda satılan eklerlerin birebir aynısı arkadaşlar.
Artık son aşamaya geldik arkadaşlar. Üzeri için çikolata eriteceğiz. Bunun için 60 gram bitter, 60 gram sütlü çikolatayı kasemde benmari usulü erittim. 35 adet eklerim için 120 gram çikolata kullandım. Üst kısımlarını tek tek çikolataya buladıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Son eklerimde çikolatanın dibini sıyırdım artık. Tamı tamına geldi arkadaşlar. 120 gram çikolata 35 ekler için. Eklerlerimizi artık çikolataya buladıktan sonra bir servis tabağına alıp biraz soğuduktan sonra tüketebiliriz. Yapanlara, yiyecek olanlara afiyet olsun. Umarım sizler de bizim gibi çok beğenirsiniz arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.